tarihin en karanlık anlarından birine, insanlığın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu o geceye gidiyoruz. 26 Nisan 1986. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü tüm dünyayı sarsan bir patlamayla alevler içinde kaldı. Gökyüzü zehir saçarken insanlar bunun olabilecek en kötü şey olduğunu düşünüyordu. Ama yanılıyorlardı. Asıl kabus daha yeni başlıyordu. Patlayan reaktörün tam altında milyonlarca metreküp radyoaktif suyla dolu devasa bir havuz vardı. Yukarıda ise eriyip akmaya devam eden binlerce tonluk nükleer yakıt, yani kor, yavaş yavaş betonu delerek bu havuza doğru ilerliyordu. Bilim insanlarının hesaplarına göre eğer o kızgın kor aşağıdaki suyla temas ederse termal patlama adını verdikleri ilk patlamadan yüzlerce kat daha güçlü, devasa bir buhar patlaması meydana gelecekti. Bu ne anlama geliyordu? Basitçe söylemek gerekirse Hiroşima'ya atılan bombanın 10 katı gücünde yaklaşık 3 ila 5 megatonluk bir nükleer patlama. Böyle bir patlama sadece Çernobil'i ve çevresindeki yüzlerce kilometrelik alanı değil, Minsk, Kiev gibi büyük şehirleri de yok edecekti. Yayılan radyoaktif serpinti tüm Avrupa kıtasını yaşanmaz hale getirecek. Milyonlarca insanı anında veya yavaş yavaş ölüme sürükleyecekti. Bu aslında bir kıyametti. Dünya eşiğinde durduğu bu felaketten habersizdi. Sovyet yetkilileri ve bilim insanları çaresizlik içinde bir çözüm ararken akla gelen tek bir yol vardı. Birileri o cehennemin kalbine kaynayan radyoaktif suyun içine girmeli ve havuzun tahliye vanalarını elle açmalıydı. Bu bir görevden çok bir intihar fermanıydı. Oraya giren birinin canlı çıkma ihtimali neredeyse yoktu. Radyasyon seviyesi o kadar yüksekti ki suyun içinde geçirilen birkaç dakika bile ölümcül bir doz almak için yeterliydi. Peki kim milyonlarca insan için kendi hayatını feda etmeye gönüllü olacaktı? İşte o anda insanlık onurunun en saf haliyle parladığı bir an yaşandı. 3 adam bir adım öne çıktı. Onlar santralde çalışan mühendisler Alexey Ananenko ve Valery Bespalov ile vardiya amiri Boris Baranov'du. Ananenko vanaların yerini biliyordu, Bespalov ise ona yardım edecekti. Baranov ise onlara ışık tutarak yol gösterecekti. Bu 3 adam kendilerini neyin beklediğini herkesten iyi biliyordu. Gidecekleri yer bir mezardan farksızdı. Ama milyonların hayatı onların cesaretine bağlıydı. Hazırlıklar yapıldı. Özel dalgıç kıyafetleri giydiler. Bu kıyafetler onları boğulmaktan koruyabilirdi ama ölümcül gama ışınlarına karşı hiçbir işe yaramıyordu. Ellerinde sadece bir fener ve kulaklarında radyasyon seviyesini ölçen dozimetrelerin tiz, sinir bozucu sesiyle santralin sular altındaki karanlık ve labirent gibi koridorlarına daldılar. Kendilerini dizlerine kadar gelen buz gibi ve radyoaktif bir suyun içinde buldular. Etrafları zifiri karanlıktı. Tek yol göstericileri Baranov'un tuttuğu fenerin cılız ışığı ve Ananenko'nun hafızasındaki santral planıydı. Her adımda dozimetrelerin sesi daha da çıldırmış gibi ötüyordu. Bu ses vücutlarının ne kadar yoğun bir zehre maruz kaldığını haykıran bir ölüm sayacıydı. Zaman onlara karşı işliyordu. Vücutlarındaki her bir hücre görünmez mermilerle delik deşik oluyordu. Yürüdüler. Karanlıkta borulara, enkaz parçalarına çarparak ilerlediler. Bir an fenerleri söndü. Zifiri karanlığın ve ölümcül suyun ortasında tamamen kaybolmuş bir halde kaldılar. Görevin başarısız olduğu, her şeyin bittiği an buydu belki de. Ama pes etmediler. Karanlıkta el yordamıyla ilerlemeye devam ettiler. Mucizevi bir şekilde fenerleri yeniden çalıştı ve sonunda o hayati boruyu, vanaların olduğu boruyu buldular. Ancak mücadele bitmemişti. Yıllardır kullanılmayan vanalar paslanmış ve sıkışmıştı. 2 mühendis son güçleriyle omuz omuza vererek vanalara yüklendi. Radyasyonun bedenlerini yavaş yavaş erittiğini hissediyorlardı. Ama zihinlerinde tek bir şey vardı. Milyonlarca masum insanın hayatı. Ve başardılar. Omuzlarındaki ağır yükle gıcırdayan metali zorlayarak vanaları sonuna kadar çevirdiler. Bir anda suyun uğultusunu duyduk. Havuzdaki milyonlarca metreküp radyoaktif su hızla boşalmaya başlamıştı. Görev tamamlanmıştı. İkinci patlama tehlikesi ortadan kalkmıştı. Avrupa kurtulmuştu. Bu 3 kahraman son güçleriyle geri dönmeyi başardı. Koridorlardan çıktıklarında yoldaşları onları birer kahraman gibi karşıladı. Ama onlar için zafer kutlaması yoktu. Kaderleri çoktan yazılmıştı.
akut radyasyon sendromunun tüm belirtilerini göstermeye başladılar. Birkaç hafta içinde milyonlarca insan için kendilerini feda eden bu 3 cesur adam sessizce hayata veda etti. Alexey Ananenko, Valeri Bespalov ve Boris Baranov. Bu isimler yıllarca tarihin tozlu sayfaları arasında unutuldu. Onlar isimsiz kahramanlardı. Ama onların o gün gösterdiği insanüstü cesaret, medeniyeti mutlak bir yok oluştan kurtardı. Bugün eğer Avrupa'da hayat devam ediyorsa bunu bir ölçüde o karanlık ve zehirli suya dalmaktan bir an bile tereddüt etmeyen bu 3 adama borçluyuz. Onların hikayesi en karanlık anlarda bile insan ruhunun ne kadar aydınlık olabileceğinin en büyük kanıtıdır. Eğer tarihin bu inanılmaz anlarından daha fazlasını keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.